Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı ılık su ekleyerek malzemeyi karıştıralım. Bir adet yumurta ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Bir fiske tuz, yarım pakette kabartma tozu ekleyelim. Bunu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Toplamda 5,5 çay bardağı un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edelim. Ne kadar yoğurursak o kadar güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Evet, hamurumuzu 12 eşit bezeye keselim. Evet, bezeleri tek tek yuvarlayalım. Bir tepsiye alalım. Un serpilmiş tepsinin üzerine bezelerimizi alalım. Üzeri kapalı bir şekilde en az 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, tekrardan üzerlerine bir miktar un serpiyorum ve dinlendirmeye bırakıyorum artık. Dinlenmiş bezelerden bir tanesini tezgah üzerine alıyorum. Nişasta ve un karışımı ile ilk bezemi açmaya başlıyorum. Evet, oklava yardımıyla ince olana kadar hamurumuzu açalım. Evet, gördüğünüz gibi çok kolaylıkla açılıyor hamurumuz. Dinlenmiş hamuru kısa sürede açabilirsiniz sizler de. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Nişastalı kalmasın, ona dikkat edelim. Evet, yufkamı açtım. Yakından da inceliğini sizlere göstermek istiyorum. Ve son bezemi de açıyorum. 12 bezeyi tek tek açtım. Üst üste koyarak kenarda sofra bezi kapatarak kurumamaları için yufkalarımı bu halde muhafaza ettim. Ve ilk açtığım bezeyi tezgah üzerine alıyorum. Üzerine erittiğim saf tereyağını ve sıvı yağ karışımı sürerek her tarafın gelmesini sağlıyorum. Evet, ince çekilmiş ceviz serpelim.
Her tarafına gelecek şekilde serpmeye dikkat edelim. İnce oklavamıza yufkamızı fazla sık olmayacak şekilde saralım. Kenarını katlayarak sarmaya devam edelim. İki tarafından büzdürerek ortada buluşturalım ve oklavayı içinden çıkartalım. Evet, kullandığım yağ miktarını sizlere belirtmek istiyorum. 250 gram saf tereyağı kullandım. 250 gram da sıvı yağ kullandım. İkisini karıştırarak aralarına ve üzerine sürüyorum en son. Evet, arasına dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Antep fıstıklı da fındıklı da çok lezzetli oluyor. Hem arası hem de üzeri yağlı olduğu için daha kıyır kıyır, daha lezzetli bir baklava elde etmiş oluyoruz. Mutlaka yufkanın üzerine yağ sürmeyi unutmayınız. Evet, son yufkalarımı da oklavada büzerek şekil vermeye devam ediyorum. Evet, hamurların, yufkaların hepsine şekil verdim. Fırın tepsisine alıyorum artık. Aralarda mutlaka biraz boşluk bırakalım. Kabarma olacağı için sıkışma olmasın tepside. Tatlılarımızın üzerine artık saf tereyağı ve sıvı yağ karışımından her tarafına gelecek şekilde dökelim. Fırınımızı 170 dereceli alt üst ayara getirerek önceden ısıtalım. Alt rafına baklava tepsimizi koyalım. Üzerine de bir boy büyük tepsi kapatarak 1 saat pişirmeye bırakalım tepsiyle birlikte. İlk 170 derecede 10 dakika pişiriyoruz. 10 dakika sonra 160 dereceye getirerek 1 saat 160 derecede pişirmeye bırakıyoruz. 1 saat sonra üzerinden tepsiyi alıyoruz. 1 saat sonra ocağa şerbetimizi koyarak hazırlayalım. 4,5 su bardağı sıcak suyun üzerine 4 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Evet, kaynatmaya bırakalım. Şeker eridikten sonra. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kıvam alana kadar orta ateşte şerbetimizi kaynatalım. Evet, şöyle 30 dakika sonra 2-3 tane küçük limon tuzu atalım şerbetimize. Bir parça da tereyağı atalım ve karıştıralım.
30 dakika sonra kıvam almaya başlarken başından hiç ayrılmayalım. Kontrollü bir şekilde kıvam almasını bekleyelim. Kepçeden veya kaşıktan ağır ağır akmaya başlayınca altını kapatalım. Daha kıvam almadığı için başında kaynatmaya devam ediyorum. Evet, altı kıvam aldı. Hemen altını kapatıyorum. Fırından da aynı anda baklavamı çıkartıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Baklavanın yarısını sıcak sıcak döküyorum. Şerbet sıcak, baklava sıcak olacak şekilde şerbetini dökelim. Ocağın altını da kısık ayara getirelim. Ve çekmesini bekleyelim. Yedire yedire şerbetin hepsini dökelim. Evet, şöyle 1-2 dakika ocağın üzerinde kaynattıktan sonra kapatalım altını ocağın ve şerbetin hepsini döktükten sonra kenara kaldıralım. 1 saat kendi halinde şerbetin çekmesini bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi 1 saat sonra şerbetin hepsini çekti. Üzerine Antep fıstığı serperek süslüyorum. Evet, baklavamız artık hazır, gördüğünüz gibi. Hazır baklavalardan hiçbir farkı yok. Hatta çok daha lezzetli bir baklava oldu. Bir hamur kartı ile baklavamı dilimler halinde keserek ikramı hazırlıyorum. Dilediğiniz ebatta baklavanızı kesebilirsiniz. Evet. Dikkatli bir şekilde tepsiden çıkartarak servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Lezzeti de o kadar güzel ki anlatamam. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyiniz. Hem şerbeti hem hamuruyla her şey gerçekten tam kıvamında oldu. Evet, bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Bol malzemeli, çok lezzetli, atom lezzetinde bir baklava oldu. Gördüğünüz gibi bol malzemeli, çok lezzetli, kıyır kıyır bir baklava oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayın.